hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte kitap ayracı nasıl dikeceğiz onu göstereceğim. Şöyle bir modelim var. Ben bunu daha önce işledim. Hatırlarsanız daha önce hazırlamış olduğum videolarda kumaşın orta noktasını nasıl bulma ile ilgili bir video vardı. Orada kitap ayracı yapacağıma dair paylaşımda bulunmuştum. Hani ölçüleri orada. Şu an ölçülerini paylaşmayacağım. İşlemeyi tamamladım. Şimdi dikiş kısmını size göstermek istiyorum. Bunun için bu kumaşımla birebir aynı ölçüde olan şöyle bir kumaşı alıyorum. Ve bunun arkasını kapatıyorum. Böylelikle başka bir kumaş bunun arkasına geldiği zaman diğer kumaşın deseni belli olmayacak. Bu şu yüzden önemli. Ben mesela bunun biraz sert durmasını şöyle bir ayraçla sağlayacağım. Eğer ben bu arkaya şu gördüğünüz sade kumaşı koymazsam desen arkadan çıkıyor, görünüyor olacak. Bu da hoş bir görüntü olmuyor. Onu engellemek için şöyle düz bir kumaşla bunu netleştireceğiz. Önce bunu dikelim. Daha sonra arka kısmını nasıl dikeceğimizi göstereceğim. Ben dikiş makinemi hazırladım. İpliğini taktım. Ayarlarını yaptım. Dikiş makinesinin ayarlarıyla ilgili çok net bir bilgim yok. O yüzden her zaman diktiğim ayarını kullanıyorum. Şimdi şöyle başlayalım. Birlikte yapma işini tamamladık. Fazlalıkları kesiyorum. İğnelerimizi çıkartalım. Gördüğünüz gibi iki kumaşı birbirine birleştirmiş oldum. Şimdi diğer kumaşla nasıl birleştireceğiz bunu göstereceğim. Öncelikle iki kumaşın da birbirine ya düzleri yani düzlerine bakmasını sağlayacağım. Bu diğer kumaşın düzü, bu da zaten işlememiz. Bunu birbirine baktırdıktan sonra zaten ölçülerine yani aynı olduğu için şöyle iğneyle tutturuyorum. Sadece bir tarafı yapmayacağım ki onu da çevirmek için kullanacağım taraf olacak. Şimdi şöyle koyunca ayracın kendisini yaklaşık bir orta nokta buluyorum. Dikişimi buna göre yapacağım. Suda çıkan kalemimden bahsetmiştim. Onu kullanarak orta noktasını hesaplayacağım şimdi. Dikiş için hazırız. Çok az pay bırakabilirim bu dışarıki kısımlarından.
buçukta bıraktık. Şimdi ters çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi ayracımız böyle ortaya çıktı. Şimdi şu hatlarını keskinleştirelim, köşeleri. Ve bu dik durmasını sağlayacak olan başka bir ayracı içeriye geçirelim. Gördüğünüz gibi ayracımız neredeyse tamam. Bu alt kısmı var. Alt kısmında küçük bir dikiş gerekecek. Ve bu da ütülendikten sonraki hali. Şimdiden size kolaylıklar diliyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.